Arkadaşlar merhaba. 8227 diye satılan cihazlarla alakalı size tanıtım yapmaya çalışacağım. Cihazı anlatacağım, özelliklerini anlatacağım, ayarlarını anlatacağım. O şekilde devam edeceğiz. Öncelikle bu cihazımız hiçbir ayar yapılmamış. Sıfırdan bu şekilde bir cihaz. Yani herhangi bir kişi kullanmamış. İçinde herhangi bir hesap, hiçbir şey yok. Diyelim ki bunun montajını yapacağız veya montajını yaptırdık, takacağız. Bunda nasıl ayarlar yapılır, ne yapılır, onunla ilgili yardımcı olmaya çalışacağım. Diyelim ki bu cihazımız sıfır, aracımıza takacağız veya taktıracağız veya kendimiz takacağız. Montajını yerine yaptık, işte soketine taktık, çalıştırdık ama belli ayarlar yapmak istiyoruz. Mesela ne? Logo eklemek istiyoruz. Logo eklemek istediğimizde cihazımızın ayarlarına girmemiz gerekiyor. Fabrika ayarlarının içinde bunun logo ayarı, şifremiz 1, 2, 3, 4 tamam diyoruz. Araç logosuna buradan giriyoruz. Bu şekilde cihazımıza logo ayarı yapıyoruz. Hangisini istiyorsak, aracımız neyse buradan mesela aracımız Ford diye seçiyorum. Logomuzu bu şekilde ayarlıyoruz. Logomuz bu şekilde ayarlanmış oluyor. Sonrasında diyelim CAN bas ayarı yapmak istiyoruz. Aracımız CAN baslı. Tekrar gene ayarlara gelip gene fabrika ayarları. Baştan gösteriyorum. Aynı yerden girebiliyoruz normalde. 1, 2, 3, 4 tamam diyoruz. Aynı menüye giriyoruz. Demin logo ayarladığımız yere. Aşağıya iniyoruz. Burada ayarları yapabilir diye bir seçenek var. Anlaşma yok yazıyor. Bunun içine giriyoruz. Buradan takmış olduğumuz aracı seçiyoruz. Buradan da cihazımızın, aracımızın modelini seçiyoruz. Önce yani ben bunları şu an sallıyorum. Hani sizin aracınız, cihazınız neyse ona göre siz bir seçim yapmanız gerekebilir. Transit diyorum. Gene sallıyorum, 2022 diyorum. İşte low diyorum. Buradan da aracımızın üzerine takılı olan, yani bu cihazın arkasına koyduğumuz CAN basın markasını seçiyoruz. Raise diye. Bu modelde sadece Raise olan varmış ama başkasında Hayward, Simplesoft, Bago şeklinde farklı farklı seçimler olabilir. Onu seçiyoruz. O şekilde aracımızın direksiyon kumandası ve diğer ayarları çalışmış oluyor. Burada da gördüğünüz gibi normalde bu seçenekler CAN bas seçenekleri. Yani bunlar çıkabiliyor. Burada hangisi ise onu seçiyoruz yani orada. Orada transitte tek model olduğu için o şekilde çıkıyor. Mesela ben buradan Hayward seçeyim. Hayward'de bu arabalar varmış. Volkswagen seçeyim mesela. Volkswagen'in tüm modelleri Hayward'de varmış bu şekilde. Bu şekilde seçiyoruz. Mesela Sagitar diyorum. 2012 diyorum. Al diyorum. OK dediğim zaman otomatikman o aracın ayarları ve ayar menüsü cihazımızın üzerinde çıkacaktır. Bu şekilde de direksiyon ve araç özellikleri cihazın üzerinden menüden ayarlayabiliyorsunuz. Bundan sonra eğer cihazımız yanında gelen kameramız AHD ise veya normal PAL entisi ise ona göre de bir seçim yapmamız gerekiyor. Kameramızı normalde geriye taktığımız zaman görüntü gelmeyebilir. Gene aynı fabrika ayarlarının içinde video kaynağı diye bir seçeneğimiz var. Burada cihazımız eğer AHD'yi destekliyorsa, gelen kamerada AHD ise buradan seçimi yapabiliriz. Genelde kameralar 720'ye 25 olarak geliyor ya da CVSB dediğimiz entisici PAL olarak geliyor. Zaten entisici PAL ise direkt çalışır. Eğer direkt çalışmıyorsa buradan 720-25'i seçiyoruz. Tamam diyoruz. Cihazımızın kapanıp açılması gerekiyor. Eğer kapanıp açılma işlemi yapılmazsa, yani otomatik kendi tarafından, ayar yapılmamış anlamına geliyor. O yüzden de yani ayar olmadığı için de geriye atsam bile görüntü gene gelmeyecektir. Yani kameramızın eğer özelliğini biliyorsak, işte 1080 mi 720 mi, ona göre de ayarlayabiliriz. Sizin kameranız farklı olabilir. Ben misal olarak, örnek olarak bu şekilde seçiyorum. Avgo'nun yanında gelenler genelde 720'ye 25 olduğu için ben o şekilde yaptım. Bu videoda her şeyi anlatmaya çalışacağım. Yapabildiğim kadar. Bu şekilde cihazın sıfırdan açılması gerekiyor. Kamera ayarında yaptıktan sonra cihazımızın şu anda kamerası, direksiyonu çalışıyor farz ediyoruz. Sonra bazı arkadaşlar istiyor. Kamera çizgilerim de çıksın istiyor. Yani kamerayı geriye attığınızda kılavuz çizgileri de çıksın istiyor. Onu da ayarlamak için araç bilgisine giriyoruz. Hakkında'ya geliyoruz. Buradan özel ayarlar diyor. Burada seçenek olacak. Hemen bakıyoruz. Bu seçenek şeye göre değişiyor tabi.
statik iz çizgisini göster diyor. Bu tabii Canvas seçimine göre yukarıda veya aşağıda çıkabiliyor. Yani sizin sayfanız buranın aynısı olmayabilir. Yani siz Canvas'ı ne seçtiyseniz buradaki ayarlar o araca göre çıktığı için az ya da fazla olabilir. Statik iz çizgisini aç diyoruz. Bu şekilde geri vitese taktığımızda da kılavuz çizgileri, yani o istediğimiz çizgiler de çıkabiliyor. Bu şekilde bunu da halletmiş olduk. Geri dönüyorum tekrar ana menümüze. Sonra da şöyle bir şey olabiliyor. Bazen montaj esnasında bu yan tuşlar ve ekranın kalibrasyonu bozuluyor ve dokunmatiğimize bastığımız zaman çalışmıyor. Peki bunu nasıl ayarlıyoruz? Bunu da diyelim ki taktık ya da biri taktı işte ya da bir şey oldu. Dokunmatiğimiz çalışmadı. Bu cihaz için 8227 için ve bazı cihazlar için bunu uygulayabiliriz. Elimizin 5 parmağıyla bu şekilde ekrana basıyoruz. Bekliyoruz. Elimizi kaldırmıyoruz. Ekranımız bu şekilde beyaz oluyor. Sonra buradaki noktaları bu şekilde takip ederek cihazımızın ekran kalibrasyonu, dokunmatik kalibrasyonu yapmış oluyoruz. Bu tuşları da bazen bozabiliyorlar. Bu tuşlar bozulduysa ne yapacağız? Hemen oraya tekrar gösteriyorum. Gene ayarlar. Fabrika ayarları. 1, 2, 3, 4. Burada dokunmatik düğme öğrenme. Eğer cihazımızda tuşlar çevirmeli, basmalı, mekanik düğme ise buradan, ama dokunmatik bunun gibi, bu cihazdan bahsediyorum. Bunun gibi ise dokunmatik öğrenme bölümüne giriyoruz. Temizle diyoruz. Temizledikten sonra başlangıç diyoruz. Buradan da tuşlarımızı atamaya başlıyoruz. Sessiz ve güç. Bu şekilde. Ana sayfa. Ana sayfa. Geri dönüş. Geri dönüş. Cilt artı, volüm artı, ses eksi, volüm eksi. Burada Türkçe karakterler bazıları yanlış çevrilmiş. O yüzden aldanmıyoruz onlara. Sonra sona ermek dediğimiz zaman cihazımız bu yan tuşları da hafızaya almış oluyor. Yani bu yan tuşlarımız da çalışmış oluyor. Eğer orayı silip bırakırsak yan tuşlarımız da çalışmaz. Hani şu an burada tanıttığım her şeyi birebir cihazınızda olacaktır. Yani boşuna bana alta bunu nasıl ayarlayacağım diye sormayın. Çünkü bu videoyu detaylı izlerseniz her şeyi yapabilirsiniz. İkinci seçenek, bu cihazı ilk kurulum yaptığımız zaman ne yapacağız? Şu an kurulumumuz bitti. Her şeyimiz çalışıyor. Ama diyoruz ki biz bunu internete bağlayacağız. Önce cihazımızı buradan açarak internete bağlayacağız. Bu şekilde. Yani telefonumuzdan internet paylaşıp buradan bağladıktan sonra genelde cihazlarımız Çin malı olduğu için bu tarz cihazlar her zaman saat tarihi yanlıştır. Yani saatin bölge ayarı yanlıştır. Hemen buradan da tarih ayarına girip şu bölümü artı 3 olarak ayarlamamız gerekiyor. Bu şekilde MISK olarak seçiyorum ben artı 3'ü. Yoksa saatimiz internette eşleştiğimiz zaman burada saat yanlış çıkacağı için internete girmeyecektir. Bir şey, uygulama indiremeyecektir. Hata verecektir. Onu da engellemek için bu şekilde yapacağız. Burada da ağın sağladığı diye olursa internete bağlandığımız anda buradaki saatimiz güncellenecek ve cihazımız çalışmaya başlayacak. Tabii şöyle bir şey var. Eğer telefonunuzda var ise 5 GHz ile internet paylaşın. 2.4 GHz ile paylaşırsanız o biraz daha internet paylaşım ağır olduğu için cihazın güncellenmesi ve anlık böyle mesela ilk kurduğunuz zaman sanki yavaş geçiyormuş gibi veya hata yapıyormuş gibi sizi yanıltabilir. Varsa 2.5 olarak paylaşın. Her telefonda yok ama paylaşım ayarlarından 5 GHz olarak paylaşın. 2.4 olarak paylaşırsanız uzun sürer. Cihazın arka temasında tabii önce girip Google Play'i güncelliyor. Sonra Google Play'in içinde işte güncelleme yapmanız gerekir. Hesap açmanız gerekir ki cihazımızı stabil olarak kullanalım. Yani cihaz beklediği için, devamlı güncelleme çıktığı için, mesela bu cihaz güncel değil. Güncel olduğu zaman şurada güncellemelerim çıkar üstte. Oradan anlayabiliriz. Bir kapatıp açmamız gerekebilir cihazı ya da bir reset atmamız. Sonra güncellemeleri buradan yapabiliriz veya direkt girip hesap açıp güncelleme yapabiliriz. Ama biraz sürebilir. Bir yarım saat, bir saat internetinizin hızına göre. Sonra cihaz kendini toplayıp normal çalışacaktır. Sonrasında şunu anlatabilirim. Bu ekran temasını değiştirebiliyoruz. Buraya parmağımızı basılı tutarak istediğimiz temayı buradan seçip ekranımıza koyabiliyoruz. Üzerine basıp tamam dediğimiz zaman koyabiliyoruz. Sonrasında yine bu cihazda iç ekranın da burayı temasını değiştirebiliyoruz. Buradan da iç temayı bu şekilde seçebiliyoruz. Veya sayfa çevirme etkisi dediğimiz şu sayfanın hareketleri, mesela şu hareketleri böyle seçebiliriz. Hani nasıl çıkıp nasıl gireceğini bu şekilde. Yani hem bu hareketi ayarlayabiliyoruz hem de bu içerideki temanın bu yazıları bu şekilde değiştirebiliyoruz. Hani cihazda özellik var. Bu şekilde kullanması bilene tabii. Sonrasında mesela diyelim bu cihaza bir hesap kurduk.
Hesap kurduktan sonra da işte cihazı sıfırlamak istiyoruz. İşte aracı satacağız. İşte cihazı satacağız vesaire vesaire. Ya da bir sorun oldu, cihazı sıfırlamak istiyoruz. Bu cihazı nasıl sıfırlayacağız? Burası bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Hani çoğunu da bilmediğini düşünüyorum. Buradan gene fabrika ayarlarına giriyoruz. Normalde bunun sıfırlama ayarı açık bir yerde değil. Yani gizli. Fabrika ayarlarına giriyoruz. Dikkat ediyoruz burada 5, 6, 7, 8 diyoruz. Tamam dedikten sonra cihazımız bu şekilde ekstra bir farklı bir menü açılıyor. Bu gizli menü. Buradan da cihazımızı girip yedekle sıfırla yapabiliyoruz. Videoda izlediğiniz gibi yaparsanız burada işte kablosuz mobila, Bluetooth sıfırla, uygulama tercihlerini sıfırla veya komple cihazı sıfırla dediğimiz zaman, telefonu sıfırla dediğimiz zaman içini, yani komple cihazı sıfır almış hale getiriyor. Ama oradaki seçenekleri de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de cihazımızı sıfırlamış oluyoruz. Tabi şöyle bir şey de var bu cihazda. Cihazı stabil kullanmak istiyorsak bu yedekleme vesaire bunların kapalı olması gerekiyor. Çünkü aynı Gmail'i, hesap açtığımız Gmail'i başka bir yerde kullanıyorsak onların da yedeklemesini cihaza atacaktır veya yükleyecektir. O yüzden cihaz internete bağlandığı zaman işte tekleme, yavaşlama gibi şeyler yapacaktır. Öyle bir sorunla karşılaşmamak için cihazın yedeklemesini kapatabilirsiniz. Daha stabil, daha hızlı çalışabilir. Çünkü bu cihazımız 32 GB hafızası olduğu için tabii ki dolacaktır zamanla. O yüzden cihaz ne kadar dolarsa o da yavaşlamaya neden olacaktır. Sonrasında bazen bu cihazlarda ilk takıldığı zaman, açtığı zaman ses böyle 9'da 10'da açılıyor ve bu kullanıcı arkadaşları rahatsız edebilir. Bunu nasıl ayarlıyoruz peki? Ayarlara giriyoruz, sese geliyoruz. Burada ön yükleme belleği diye, ses belleği diye bir seçenek var. Buraya giriyoruz. Şu seçenekleri bu şekilde kaydırarak istediğimiz sesi bu şekilde yakalamaya çalışıyoruz. Yani bunu ayarlayarak sizin istediğiniz, sizin aracınıza uygun açılış sesini tamam dedikten sonra kontağı kapatıp açtıktan sonra cihazınız o seste kalıp oradan başlayacak. Yani işte 4'te ayarladıysanız bu sesi 4'te başlayacak. Yoksa normalde biraz yüksek açılıyor. Rahatsız edebilir. O yüzden de dediğim gibi oradan ayarlayabilirsiniz. Sesi de bu şekilde çözdük. Diğer bağlantılar da bu şekilde cihazımızın. Ayarlara bakalım. İşte equalizer ayarı vesaire. Buradan işte basımızı, tizimizi ayarlayabiliriz. Buradan subwoofer'ı açtığımız zaman cihazın arkasındaki yeşil kablonun üzerindeki subwoofer açılır. Bunu kapatırsak kapanır. Ondan sonra başka neyimiz var burada? Daha fazla ayar. Şurada bunu açarsanız burada dokunmatik yardımcısı açılır bu şekilde. Bunu açtığımız zaman böyle işte ayarlar çıkar. Bunu kapatalım tekrar. Burada sistem ayarları var. Yeniden yükle vesaire. Bakalım başka ne var gösterebileceğimiz. Araba ayarlarına bakalım. Burada da şeyler var. Şu kamera ayarları bunlar. Bunlarla eğer oynarsak kamera baş aşağı gösterebilir. Sağa solu, solu sağda gösterebilir. Buradan mesela şu sağa solu seçersek, eğer kameramız ters gösteriyorsa onu düzeltir. Yani ters gösteriyor. Solu sağda, sağ solda şeklinde düzeltebiliriz. Arkadaki harici amplifikatör tetik ucunu açmak istiyorsak, amfimiz varsa bunu da bu şekilde seçip bu amfi ucundan elektrik çıkmasını sağlayarak amfimizi açabiliyoruz veya buradan basarak ekstra amfimizi kapatabiliyoruz. Yani bunlar normalde kullanılan şeyler. Tabii siz kullanıyor musunuz bilmiyorum. Bu şekilde. Cihazımız eğer yeni modelse bu şekilde 2 tane çıkar. C Play yazar. CP Link pardon. Burada Android Auto yazar. Eğer eski modelse C Play diye yazar. Tek olur. İkisi bir uygulamanın içinde olur. Bu Topal uygulamaları da normalde ücretlidir. Şu an bunda lisans olmadığı için kapalıdır. Ama siz bunu satın alırken istiyorsanız farkını verip sesli komutu da açtırabilirsiniz. Sesli komut açıldığı zaman sadece ana uygulamaları çalıştırır. İşte radyoyu aç, radyoyu kapat, ekranı aç, işte YouTube'u aç vesaire vesaire ufak tefek şeyleri sesli komutla yapabilirsiniz. Onun haricinde başka ne var? Bir de radyo ekranını gösterelim. Bluetooth'u gösterelim. Bluetooth'umuz bu şekilde. Müzik dinleme ekranı. Telefon bağlama ve kullanma ekranı. Burada zaten şifresi yazıyor cihazın. O şekilde bağlanabilirsiniz. Benimkisi genelde anlattıklarım kurulum, işte ufak tefek sorunları çözme anlamında yardımcı olacağını düşünüyorum.
Radyo ekranımız da bu şekilde. Bu anlattığım şeyler Avgo marka ürün için geçerli. Başka cihazlarda başka şeyler olabilir. Her 8227 aynı olmayabilir. Sistem menüsünü de göstereyim buradan size. Yani normalde bu cihaz bu şekilde. Demin seçtiğimiz şey yazıyor burada. Bu şekilde bir cihazımız var. Güncel bir cihaz görüyorsunuz. Radyo ekranını da göstereyim son kez. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Kolay gelsin.